Yeni bir video ile herkese merhaba. Bu bölümdeki videomda yüksek lisansa başlarken istenilen belgeler, işte şartlar, şurtlar, nasıl başvuru yapılır, süreç nasıl işler bunlardan bahsetme ihtiyacı duyduğum için bu videoyu çekiyorum. Kendim Marmara Üniversitesi'nde master yapıyorum şu an. Nasıl hani seçildi, nasıl mülakat oldu, ne hangi belgeler istediler, başvuru şartları ne bunlardan bahsedeceğim. Bunlara bahsetmeden önce lütfen ilk videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle ki yüksek lisansa neden başlamalıyım? Başlığı altında 3 tane seçenek sundum. O 3 seçeneği en başta yaparsanız yüksek lisans okul seçiminde çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Yani başvuru falan kolay oluyor gerisi. Şöyle, bir sene içinde 2 dönem üniversiteler eğitime devam ediyor. Bu 2 dönemde de sürekli yüksek lisans doktora alımları oluyor. Genellikle bahar dönemi, güz dönemi, bahar dönemi Şubat ayı, güz dönemi de yani normal bildiğimiz Eylül. Hani ALES, YDS puanları açıklanmış, her şey oturmuş. Ondan sonra şey alıyor. Hani ne puanlar netleşiyor. Ondan sonra kontenjanlar açıklanıyor. Hangi bölümden ne kadar alınacağı. Bunları her üniversitenin web sayfasında yayınlanıyor. Ya da hani sosyal medyada takip ederseniz birçok sayfa bu okulların takibini yapıyor ve sosyal medyadan duyuruyor herkes. Hani sıkıntı yok bu konuda ulaşmada. Asıl sıkıntı şu, okulun seçilmesi kolay, e, hocanın seçilmesi ve konunun seçilmesi sıkıntı. Ya bunları hallettiğinizi varsayarsak, inşallah halletmişsinizdir. Genellikle okullar 55 ALES, 50 YDS, yok değil. Hani eşdeğer ne olursa TOEFL'da 90, 70'ti sanırım. IELTS'te de 6'ydı sanırım. Böyle bir şey hatırlıyorum ama yanlışsam lütfen yorumlara belirtin. ALES 55, YDS 50 puan aldığınızda ve lisans ortalamanız 2,5 üstü olduğunda yüksek lisans başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Yani bu hakka sahip oluyorsunuz. Bundan sonrası yapılacak mülakatlarda. Okula istediği belgeler var. İşte her okulun değişiyor bu belgeler ama 3 belge değişmiyor. Lisans ortalaması, ALES, YDS. Okula gidiyorsunuz. İşte isminiz hani yazılıyor. Bayağı bir başvuruya gelen oluyor çünkü benim gittiğimde vardık bayağı. Yani takım elbiseli falan arkadaşlarımız vardı. O derece ciddi bir ortam oluyor yani. Mülakat günü 3 4 hoca hani değişiyor bu. Genelde 4 hocanın olduğunu da biliyorum. 3 hoca bizim 3 hocamız vardı. İlk Marmara Üniversitesi benim bölümüm için söylüyorum. Bu bütün okul için bilmiyorum. Sözlü, en son sözlü oluyor. İlk klasik test oluyor. Yok, İlk tabii klasik soruluyor. Sonra test yapılıyor. En sonunda sözlü mülakat almıyorsunuz. Bu üçü ortalaması alınıyor işte. Sıralama yapılıyor. 6 kişi girdik biz. Yüksek lisansa başladık. Şöyle ki zaten birkaç gün içinde okulun internet sayfasında yayınlanıyor işte asil öğrenciler hani yedek öğrenciler. Eğer asil seçilen bir öğrenci kayıt yaptırmazsa yedeklerden biri geçiyor. Marmara Üniversitesi başvuru için şunları istedi. Mezuniyet belgesi. E, Daha ne istemiş? Transkript. Onaylı. Bu onaylı olması zorunlu. Yoksa kabul etmiyorlar. ALES puanı, YDS puanı işte. 2 adet fotoğraf. Kimlik fotokopisi. Bunlarla birlikte gidiyorsunuz enstitüye. Bu kadar. Bunları veriyorsunuz. Zaten onlar size bir öğrenci belgesi veriyorlar. Okula giriş çıkışınızda kartınızın size teslim edilene kadar kullanmanız için. Kartınız geliyor. Heyecan dorukta. Her şey güzel. Ders dönemi başlıyor. Ders dönemi seçmek zaten sıkıntı olmuyor. Şöyle ki lisanstan aşinasınızdır. Hani notlarınızı falan gördüğünüz bir sizin kişisel web siteniz oluyor okulun giriş. Bizim BES Marmara diye kullandığımız şey. Buradan ders seçimi yapıyorsunuz. Ders seçimi zaten
yüksek lisansta olduğunuz arkadaşlar genellikle hemen bir WhatsApp grubu kuruyorlar. Hani buradan sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dersler belli yani. Lisanstaki gibi bu dönem ben şunu alayım, o dönem şunu alayım tarzı olmuyor. Bölüm zaten bölüm odaklı olduğu için yani lisansta ne bileyim siz fizik okuyorsunuzdur. Başka bir bölümden ders alabilirsiniz ama hani yüksek lisansta genelde böyle şey olmuyor. Zaten iş yükü çok ağır olduğu için benim fırsatım olmadı açıkçası. Ders seçimlerinden sonra dersler hemen başlıyor zaten. Vize, final oluyor. Normal lisansta bildiğimiz vize final gibi bizim vize finallerimiz öyle oldu. Yani normal %30, %70 miydi öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Yani ortalamayı yüksek tutmaya bakarsanız sizin için çok iyi olur. Hem burs bulmada hem yine yüksek lisans doktora yapacaksanız ortalamanın yüksek olması iyidir. Bir sene olduğu için farklı alanlarda yüksek lisans yapacak arkadaşlar hani kendilerini geliştirmesi iyi olur. Şöyle ki yani lisansın biyoloji, yüksek lisansın farmakoloji tamamıyla farklı bir alan. Bir senelik koca farmakoloji bir seneye sığmıyor tabii ki. Bunun için yani ek kaynak bulup, kitap bulup işte sürekli okumanız gerekiyor. Bu tarz işleri hallederseniz ders dönemi çok güzel geçiyor. Yani ders döneminde aslında hiç sıkıntılı bir durum yok. Sadece derse giriyorsunuz, çıkıyorsunuz ama yüksek lisans öğrencisinin bu fırsatı değerlendirmesi çok önemli. Şöyle ki e, ilk videoda yine bahsettiğim gibi bakın çok önemli. Bir konunun belirlenmesi yüksek lisans öğrencisinin hayatını kurtarır. Tez konunuzu en baştan belirlerseniz ders döneminde tezinize yoğunlaşabilirsiniz. Şöyle ki ürün siparişi vermeniz gerekiyor. Yani deney hayvanları ile çalışacaksanız yurt dışından ürün siparişi vermeniz gerekiyor. Ve bu siparişlerin gelmesi zaman alabiliyor. Hiç yoktan yani erken gelmesi çok iyi. Yani siz tez dönemine geçtiğinizde malzemelerin elinizde olması harika bir şey. Yani hiçbir şey sıkıntı yapmadan tık 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 zaten bir program hazırlıyorsunuz kendinize. O program dahilinde ilerlemiş oluyor. Bu gayet güzel bir şey. Lütfen bu sözümü dinleyin. Ya ben bunu şu yüzden söylüyorum. Ben bunu deneyimlediğim için ya bunun yararını çok gördüm. Bunu yapmayan arkadaşların çektiği sıkıntıları da çok görüyorum. Yani hala adam ders aşamasını bitirdi. Yüksek lisans yani hocası da biz tezi şeyi yazdık. Mesela bizim teze başlamadan önce danışman falan atanıyor. Danışmanla görüşüyorsun işte hani şöyle ki yine ilk videoma denk geliyor. Burada hocayı siz seçerseniz danışman konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü seçtiğiniz hoca danışmanınız oluyor. Yani danışman hoca sizi bildiği için söyleyebiliyor ya ben bu öğrenciyi alacağım diye. Bu yönden çok güzel oluyor. Yani yinelemiş oluyorum ama yine tekrar tekrar söylüyorum. İki konu yüksek lisansta. Bir, tez konunuzun belirlenmesi. İki, hocanın seçilmesi. Siz bunları yaparsanız danışman konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Malzeme konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Tez yazımı konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Literatür taraması konusunda hiçbir konuda sıkıntı yaşamazsınız. Ya derslerinize çalışırsınız. Bir taraftan zaten dersinize çalışıyorsunuz. Yapacağınız konuyla alakalı olacak büyük ihtimal. Bölüm konu ilişkisi yakın olacak. Çok kafanız rahat olur. Gerçekten hani bunu yapan arkadaşlar eminim görecekler. Söylediğimi anlayacaklar yani. Bu şekilde kurul toplanıyor. Eğer laboratuvarda çalışacaksanız etik rapor almanız gerekiyor deney hayvanları üzerinde çalışacaksanız. Çalışmayacaksanız böyle bir izne gerek yok. Ki deney hayvanları üzerinde çalışacaksanız deney hayvanları sertifikası almanız gerekiyor. Bu muhakkak önemli. Yoksa yapamıyorsunuz. O deney hayvanları sertifikası varsa ve etik onayı aldığınız zaman artık gerisi size kalmış. Laboratuvarda başarılar. Umarım bir dönemde biter. Yani uzaması çok sıkıntı. Böyle yani yüksek lisans güzel bir serüven akademik düşünen arkadaşlar için. Ama çok çetrefilli. Sıkıntıları çok. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine videolarım gelecek. Çok çalışın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.